Arkadaşlar sizlere bazı pratik bilgiler göstereceğim. Ondan önce e, iğneyi görmek istemişsiniz. Öyle istekler var. Şimdi Kartopu'nun yeni çıkardığı bir boncuk iğnesi var. Ya da ben yeni gördüm bunu. Sizinle böyle yeni malzemelerle tanıştıkça buradan bilgiler vereceğim. Ve kesinlikle bu kırılmıyor. Yani şu hale geliyor. Şu hale geliyor. Ama kırılmıyor. İstediğiniz şekle geliyor. Kırılmıyor. Çok güzel bir iğne. Çok hoşuma gitti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Kartopu malzemeleri satan her yerde bulabilirsiniz bunu. Eminönü'nde Kartopu yani yünlerinin olduğu yerlerde ya da tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bunu ben ki Hamidiye'de bir dükkanda buldum. Oralara kadar gittiyse Eminönü'nde mutlaka vardır. Evet, onun dışında misinamız en son bulduğum latex super soft diye geçiyor. Bu kırışmıyor arkadaşlar. Böyle birbirine kıvrılmıyor. Ve 0,16'lık bu. 8 kiloya, 8,5 kiloya kadar taşıyormuş. Gayet güzel bir misina. Bunu tavsiye ederim. Bunu da Karaköy'de balıkçı malzemeleri satan dükkanları sorup alabilirsiniz. Orada zaten 2-3 tane dükkan var. Yani her birinde de bunu bulabilirsiniz. Bunun biraz daha iyisi diyeyim. Pardon, bir alt modeli bu marka. Benim denediklerimden. Yani bunu bulamazsanız bunu alın. Ama ısrarla bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel şu an için. 200 metre bu. Ve ben bunu işte 40 liraya aldım. Şu eski bir marka. Bu da 0,16 milim. Ama 2,9 kiloya kadar taşıyor. Bunun şeyi kıvrılabiliyor çalışırken. Onu söyleyeyim. Ama tabii size çalışırken de göstermiştim. Eğer kıvrılırsa şu şekilde bal mumuyla bal mumluyorum onu böyle. Ve biraz da olsa o kırışıklığı gitmiş oluyor çalışırken. Şimdi bundan sonra boncukları nasıl dizeceksiniz kalın ipe, onları göstereyim. Bir pratik bilgi daha vereyim arkadaşlar. Misinayı şunu da yapalım. Bu biraz daha şunu mesela iğneye geçireceğiz. Nasıl geçirmemiz gerekiyor? Yani zorlanıyorsun çünkü kartopu iğnelerinin delikleri çok dar. Ben şöyle yapıyorum. Düz bir, şu içi düz bir penseyle, içi düz, tırtıklı değil. Şöyle hafiften yassılaştırıyorum bunu. Yassılaştırdıktan sonra bakın böyle şu şekilde. Şimdi biraz da mumladım ya. Evet. Şöyle geçiyor. Yani bakın bayağı bir zorlanıyor bu 16'lık olmasına rağmen. Şöyle. İlla ki şu işi yapın. Şöyle yassılaştırın uç kısmını. Bu bir pratik bilgi. Evet. Bunu da söyledikten sonra şimdi gelelim ipe nasıl dizeceğiz. Bakın bu 50'lik bir altın başan dantel ipi. İşte topu ördüğümüz ip de bundan. Şimdi arkadaşlar bunun gördüğünüz gibi deliği çok fazla küçük, dar, öyle diyeyim. Misinada dar deliklileri kullanabilirsiniz. Eğer misina ile yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Ama boncuk geçirirken biraz daha geniş delikli bir iğnesini kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde delikleri farklı iğnelerin. Bakın hepsinin delikleri farklı. Bunun içindekilerden geniş delikli olanı kullanabilirsiniz. Evet, şimdi buradan
Mesela buna geçiriyorum şimdi. Ama bu biraz ayrılmış. Şöyle yapalım. Tekrar. Şunu bal mumuna sürelim. Tabii. Şu şekilde. Geçti. Buna bakın, bu zaten 2 kat oldu ama hiç önemli değil. Delika boncukları dahi buradan geçirebilirsiniz. Bakın şimdi örneğin bir şablonu diziyorsam buradan 2 kat da olsa çok rahatlıkla geçiyor. Bu. Önemli olan ipi iğneden geçirmeniz. Bu şekilde. Evet, şimdi size bir pratik bilgi daha aktarayım arkadaşlar. Örneğin sadece ve sadece tek renk bir şey yapacaksanız aktarma işi var. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben size göstereyim onu tekrar. Mesela tek renk yeşil olarak bir şey öreceksiniz ve bunu tek tek iğneyle dizmenize gerek yok. Şunu yapıyoruz. Aktaracağımızı geliyoruz. Şuradan şöyle tek bir düğümle bağlıyoruz şöyle. Bakın, aktaracağımızı bağlıyoruz ve buradan yavaş yavaş böyle akıtıyoruz. Şu şekilde. Bu da böyle bir ek bilgi olsun size. Evet. Bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yazın bana arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım.